Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ekşi maya ekmek yapacağız. Ekşi maya ekmek adı üzerinde ekşi mayadan oluyor. Ekşi maya ile ilgili detayları bir önceki videomuzda zaten vermiştik. Ama ben size bugün şipşak ekşi maya kullanarak ekmek yapacağım. Şipşak ekşi maya yapıyorsak eğer zaten biliyorsunuz ilk 3 gün besliyoruz. Kabarcıklar çıkıyor. 4. gün kullanıma hazır oluyor. Eğer dolapta beklettiğimiz mayadan ekmek yapacaksak eğer biliyorsunuz bir gün önceden dışarı çıkartıyoruz, besliyoruz, ertesi gün kullanıyoruz. Ekmek yaparken her zaman taze beslenmiş maya kullanmak avantajdır. Çünkü tadı biraz daha ekşilikten uzak olacaktır. Eğer beklettiğimiz maya ile eğer ekmek yapacaksak o zaman maya biraz daha ekşi olacağı için ekmeğe de yansıyacaktır. Belki bazıları için bu tat rahatsız edici olabilir. Malzemelerimizden bahsedelim birazcık. Ekşi mayamız var 200 gram. Bu kavanozun yarısını yaklaşık bir parmak kadar geçecek 200 gram edecek. Unumuz var 350 gram. 350 gram unu bardakla nasıl ölçeceğiz? Klasik her evde olan bardak. 2 bardak un, üzerine 2 tepeleme yemek kaşığı unu eklediğimiz zaman 350 gram una ulaşacağız. 175 gram su. Bu su yine aynı bardaktan 2 parmak eksik su doldurduğum zaman 175 grama ulaşabiliyorum. Tuzumuz da 6 gram. Bu da tepeleme değil, 1 tatlı kaşığı şöyle silkelenerek alınmış tuz. Malzemelerimiz bu kadar ekmek için. Bir de ön mayalanma dediğimiz bir işlemden bahsedeceğim şimdi size. Zaten videoda da onu göreceksiniz. Bu malzemelerden bağımsız olarak mayamızın çalışıp çalışmadığını görmenin en iyi yolu suya atıp yüzdürmek. Eğer mayam benim yüzüyorsa olmuş, kullanıma hazır demektir. Suyun dibine çöküyorsa eğer daha kullanıma hazır değil, gücü yerinde değil demektir. Ön mayalanma için ekstradan 1 bardak su ve 2 bardak unu mayamızın içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ön mayalanma işlemi için kenarda 1-2 saat mayalanmaya bırakıyorum. Bu sayede ön mayalanma adımını bitirmiş oluyoruz. Zaten videoda da detaylarını göreceksiniz. Şimdi hep beraber ekmek yapmaya gidelim. Şimdi burada önemli olan mayamızın yüzüp yüzmemesi. Maya yüzüyorsa eğer mayamız gayet canlı ve sağlıklıdır. 200 gram mayamızı 200 gram suyla karıştırdık. Mayamızın yüzdüğünü de gördük. Şimdi buraya bir ön mayalanma yapacağız. Bunun için üzerine 2 su bardağı beyaz un ekleyeceğiz. Bir kenarda mayalanması için oda sıcaklığında 2 saat bekliyoruz. 2 su bardağı unumuzu koyduk. Başlıyoruz karıştırmaya. Mayalanma için nem çok önemli biliyorsunuz. Tuz mayanın bütün nemini çekeceği için tuzu hamur yoğurduktan sonra suyla karıştırıp az bir şey o şekilde hamurumuza ekleyeceğiz. Şimdi ön mayası gelen hamurumuzu ekmek haline getirmeye geldi sıra. Ön mayamızı aldık. Tartımıza koyduk. Sıfırlıyoruz. Darasını alıyoruz. Şimdi burada 2 alternatifimiz var. İsterseniz tam buğday unundan gelen ekşi mayayla beyaz unu karıştırabilirsiniz. Beyaz un ağırlıklı bir ekmek yapabilirsiniz. İsterseniz de işte tam buğday unuyla gelmiş bir ekşi maya, birazcık beyaz un, biraz da siyez unu, tamamen size kalmış. Ben bugünkü ekmeği ekşi mayadan ve sadece beyaz un kullanarak yapacağım. Şimdi unumuzu ekliyorum. Üzerine de ...170 gram sıcak suyumu ekledim.
başlıyorum karıştırmaya. Su bu arada birazcık ılık olursa kesinlikle daha iyi olacak. Burada amaç hakikaten puf puf bir hamur yapmak. Ele yapışmayan. Zaten birazdan göreceksiniz hamuru nasıl şekillendirip adam ettiğimizi. Elinizle yavaş yavaş şöyle karıştırabilirsiniz. Ben elim değmeden rahat edemiyorum. Birçok programda spatula ile kaşıkla karıştırıyorlar ama ben dediğim gibi rahat edemiyorum. Şimdi ne kadar koyduğumuzu tekrar söylüyorum. 175 gram su, 350 gram unu ekledik, beyaz unu. Güzel, yumuşak bir, ele yapışan bir hamur yapmaya çalışıyoruz. Hamurun böyle yapış yapış olduğuna bakmayın. Birazdan nasıl toparladığını görünce siz de şaşıracaksınız. Şimdi hamurumu daha güzel yoğurma adına tezgaha alıyorum. Dediğim gibi baş belası bir hamur gibi görünüyor ama emin olun hizaya gelecek. Tezgaha bolca un döktük. Şöyle bir kabaca toparladıktan sonra şimdi tuzu da suyun içinde eritip hamur daha tam kendini toplamadan ekliyoruz. Tekrar hunharca yoğurmaya başlıyoruz. Çarpa çarpa. Amaç buradaki hamuru esnete içindeki gluteni açığa çıkartmak. Gördüğünüz gibi hamur kendini bir şekilde topluyor. O vıcık vıcık halinden daha böyle usturuplu, daha normal bir forma geliyor. Bunu hamur kendini toplayasıya kadar yaklaşık 10 dakika falan elinizde yapmanız lazım. Eğer makineniz varsa, stand mikseriniz varsa stand mikseriyle de 3-4 dakikada zaten göreceksiniz. Kancasından ayrılmaya başladığında çektiğiniz zaman kıvamı tamamdır. Ya da böyle karıştırma kazanından ayrılıp tek parça halinde dönmeye başladıysa hamurunuz oldu demektir. Ama ben dediğim gibi hamuru elimde oynamayı daha çok seviyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi bir şeye benzedi. Arada bir yoğururken kolaylık olması adına çok az tuz eker gibi bir un serpebilirsiniz ama çok önermiyorum. Hamurun dengesini bozacaktır ama mecbur kalırsanız toparlamak için dediğim gibi çok az serpebilirsiniz. Hamurumuzun olduğunu anlamak için de şöyle bir pencere alıyoruz. Bakın kopmadan güzel bir pencere açılıyor burada. Bu demektir ki hamurumuz oldu. Şimdi hamurumuzu ne yapacağız? Bu noktadan sonra hamurumuz dinlenecek ve katlayacağız. Tam 3 tur katlamamız lazım. Katlama işinde ben plastik kapaklı bir kabım var. Ağzı da kapalı. Onun içinde yapıyorum. İçine bir miktar zeytinyağı damlatıyorum. Kabuktan kolay ayrılsın diye. Hem zeytinyağı içeriği de ekmeğe yakışıyor açıkçası. Onu alalım. Kabım böyle basit plastik bir kap benim kullandığım. Şu şekilde. Bunun içine birazcık zeytinyağı damlatacağım şimdi. Şu şekilde. Göz kararı. 2-3 yemek kaşığı anca. Evet. Hamurumuzu şu şekilde yuvarlak bir forma sokuyoruz. Ve kabımızın içine atıyoruz. Şimdi kabımızın içinde
1 saat kadar dinlenecek. Daha sonra ilk katlamayı hep birlikte yapacağız. Şimdi 1,5 saat bekleyen hamurumuzu ilk katlamasını hep birlikte yapalım. Elimize yapışmaması için ellerimizi biraz ıslatabiliriz. Ellerimizi birazcık ıslattık. Adı üzerine katlama. Hamuru alacağız. Buradaki amaç hamurun içine daha çok hava sokmak. Evet, hamur ne kadar elastik görüyorsunuz değil mi? Birinci kat. Çeviriyorum. İkinci kat. Çeviriyorum. Üçüncü kat. Bakın her katta biraz daha hamur şekilleniyor, toparlanıyor. Ve son, yani 4 tarafından çekip katlıyorum aslında, olay bu. Evet. Birinci katlamamızı yaptık. Hamuru tekrar 1,5 saat dinlendireceğiz ve biz bu işi tam 3 tur yapacağız. Tekrar kapatıyorum. Ve ılık bir yere koyuyorum. Dün mayalamaya başladığımız ekmeğimizi şimdi şeklini verip pişirme gününe geldik. Biliyorsunuz dün akşam bu kabın içinde bekletmiştik. 3 kez katladık. Şimdi 3 kez katladığımız mayamızı bol un serptiğimiz tezgahımıza alıyoruz. İyice böyle sakız gibi elinizde hissediyorsunuz ekmeği. Ekmeği aldım. Hamur elimin altında resmen akıyor. Undan korkmayın bu aşamada. Burada yapacağım şey önce ekmeğin içine hava sokmak. Şu şekilde bir kat yapıyorum. Şu şekilde bir kat yapıyorum. Daha sonra kendi üzerine şöyle bastıra bastıra, bakın, katlıyorum. Evet. Ekmeğim fırından önce mayalanmaya hazır. Şimdi altına doğru sıkıştırıyorum. Şimdi ön işlemimiz var. Önce fırınımızı 200 derecede ısıtıyoruz. Ben borcamda pişirmeyi tercih ediyorum. Şöyle kapatalım. Burada beklesin. Bu arada biz fırını ısıtalım. Fırını ısıtırken borcamla beraber ısıtıyoruz. Evet, korkunç sıcak borcamımızı aldık. Borcamımızı aldık. Hiç zaman kaybetmeden hemen ekmeğimizi içine atıyoruz. Hızlı çizgiler atalım. Böyle. Böyle. Şunu da biraz derinleştirelim. Şunu da biraz derinleştirelim. Bir de ortasına şöyle bir şey açalım. Şunları da birleştirelim. Şu kenarlara şöyle kafanıza göre çiziktiriyorsunuz. Hemen kapağını kapatıyorsunuz. İlk 30 dakika kapak kapalı pişecek. Ondan sonra bir 30 dakikada kapak açık pişecek. İçindeki nemi tamamen kurutmak için. Şimdi fırına gidiyor. İlk 30 dakika fırının içine ısıya dayanıklı bir kapta bir miktar su koymamız gerekiyor. İkinci 30 dakikada suyla beraber kapağı çıkartacağız. Bir de ekmeğin pişip pişmediğini çıkardığı bu pıt pıt sesinden anlayabiliriz. Eğer ekmek piştiyse pıt pıt diye ses çıkarır. Eğer tarifimizi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı,
aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve isterseniz de Instagram'dan elaersöz.pastre hesabını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.